işte büyük oyunun içerisinde yeniden büyük oyundan bahsediyoruz. Satranç tahtasının piyonları gibi düşünüyoruz. Ancak sistemsel analiz artık bu bölgeyi tanımlamak için yeterli değil. Bu 5 cumhuriyetle aynı anda görüşen mesela Almanya var. Yine Fransa var, Güney Kore var. Japonya bu şekilde görüşmeler yapıyor. Özellikle Türkiye'nin bu konuda bölgede çok aktif olduğunu söylemem gerekiyor. Türkiye'nin gelişen silah sanayi, savunma sanayi bölge ülkeleri içinde önemli bir avantaj. Merhaba Çağla Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizlerle Orta Asya Birliği hakkında konuşacağız. İlk sorumuz Orta Asya Birliği nedir? Bu nasıl bir oluşumdur? Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra bölgenin ülkeleri farklı oluşumlar içerisine girdiler. Bunlardan biri de Orta Asya Ekonomik Topluluğu'ydu. 1994 yılında Kazakistan ve Özbekistan'ın liderleri bir oluşum üzerinde anlaştılar. 1994 yılında ortaya çıktı. Hemen o yıl Kırgızistan katıldı. Bildiğiniz gibi o dönemde 1992 ile 97 arasında hemen bağımsızlık sonrası Tacikistan'da iç savaş söz konusuydu. Bu nedenle Tacikistan 1998 yılında bu oluşumun içine girdi. Nasıl bir oluşum? Ortak ekonomik alan oluşturdular. Yürütme ile ilgili bir takım kurumlar oluşturdular. Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları, devlet başkanlarının nezdinde toplanmaya başladılar. İsmi de sürekli değişti. Orta Asya Ekonomik Teşkilatı, Orta Asya Ekonomik Topluluğu gibi isimler aldı. 2001 yılında tekrar teşkilatlanmaya gittiler ve Orta Asya İşbirliği Teşkilatı olarak bir düzenlemeye gittiler. Tabii ki bu yürütme ile ilgili kurumsallaşmalar düzenlendi ancak bildiğiniz gibi yeni oluşumlardı. Devlet sürecine girmişlerdi, ulus inşa süreci vardı. Pek çok farklı bölgesel örgütlenmenin de içindeydiler. O yüzden aslında biz çok aktif olabildiklerini söyleyemiyoruz. Ta ki 2001 yılına kadar. Oluşum daha da bu noktada düzenlendi. Ancak 2004 yılında Özbekistan'ın da davetiyle Rusya'nın da bu oluşumun içerisine girdiğini biliyoruz. Yani 2004 yılı aslında bu anlamda bir dönüm noktası. Ancak Rusya girdikten sonra işin biraz daha sulandığını, bu gayretlerin biraz daha sekteye uğradığını görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz Putin'in önermiş olduğu Avrasya Ekonomik Topluluğu vardı ve bu ikisinin birleşmesini önerdi Putin. Bir anlamda bu Orta Asya ülkelerinin kurmuş oldukları birliktelik Avrasya Ekonomik İşbirliği içerisinde yok oldu. Ta ki 2007 yılına kadar, 2007 yılında Kazakistan'ın devlet başkanı Nazarbayev yeniden oluşumunun hareketlendirilmesini istedi ve 5 cumhuriyet, yani kendilerini Orta Asya Cumhuriyetleri olarak tanımlayan Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan bu topluluğun içerisinde yer almaya başladılar. Ancak yine dediğim gibi çok işlevsel olamadı. 2018 yılında ise zirveler başladı. Orta Asya devlet başkanları istişare etmeye başladılar ve 2018 yılında ilk kez Astana'da toplandılar. Bu toplantılar son derece önemli çünkü bölgenin kaderini kendilerinin belirlemesi açısından dış güçler olmadan birlikte olmalarını getiriyor. Aslında ilk toplantıyı da 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yaptı bu 5 cumhuriyet ve burada biz Orta Asya artı, yani Central Asia Plus gibi anlamlandırılan bir ortaklıklar zincirini görmeye başladık. Ancak 2018'den sonra yapılan zirveler gerçekten önemli. İlk zirve Astana'da gerçekleştirildi. Daha sonra Taşkent, Türkmenistan'da Avaza'da, Kırgızistan'da Çolpanata'da, Tacikistan'ın Duşanbe şehrinde ve en sonunda 2024 Ağustos'unda tekrar Astana'da bir zirve düzenlendi. Bu da şunu gösteriyor. Biz Orta Asya'yı tanımlarken şunlardan bahsediyoruz. İşte bir Sovyet mirası var. İşte büyük oyunun içerisinde yeniden büyük oyundan bahsediyoruz. Satranç tahtasının piyonları gibi düşünüyoruz. Ancak sistemsel analiz artık bu bölgeyi tanımlamak için yeterli değil. Evet, bir Sovyet mirası var. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra bağımsızlıklarını kazandılar. Ancak aradan epey bir zaman geçti. Artık her birinin tek tek kendine ait kimlikleri, aidiyetleri var ve kendilerine ait meseleleri var. Bu 5 cumhuriyetin birlikte hareket ederek aynı masanın etrafında sorunlarını çözmeye çalışmaları önemli. En önemli sorunlar nedir? Mesela aralarında sınır sorunları var. İç bölgeler, dış bölgeler sorunları var. Bunları çözmek için birlikte hareket etmeleri ve sağduyulu devlet adamlarının bir araya gelmelerini çok kıymetli buluyorum. Bu zirvenin sonuçları neydi? Yani neler konuşuldu, çıktıları nedir?
Şimdi öncelikle şunu söyleyebiliriz. Başlangıçta bir ekonomik topluluk olarak başladığını, sekteye uğradığını söylemiştik. Evet, ekonomik konular her zaman için gündemde. Ortak olarak ekonomik neler yapılabilir? Bu konuda hangi işbirliği alanları var? Bu önemli. Bir de bu zirveye bunu söylemeyi unuttum. Bu önemli. 5 Orta Asya Cumhuriyeti'nin dışında Azerbaycan'da davet edildi. Hem Duşanbe zirvesinde hem de Aslanlı zirvesinde vardı. Yani aslında Türk Cumhuriyetlerinin bu anlamda Azerbaycan'ı içlerine katmış olmaları, Azerbaycan'ın varlığına önem vermeleri üzerinde durmamız gereken önemli bir nokta. Zirvede neler konuşuldu derken dediğim gibi zirve bu ve hani kurumsallaşma evet yapılıyor. Bir takım koordinasyon merkezlerinin, kurumlarının oluşturulmaya çalışıldığını biliyoruz ama öncelikle zirve olduğunu bir uluslararası örgütten ziyade birliktelik, toplantı olduğunu da söylememiz gerekiyor. Ama son derece kıymetli çünkü kendi kaderleri için bir ortaklık, bir işbirliği üzerine durmaya çalışıyorlar. Nelerden bahsediliyor? İşte dijitalleşmeden bahsediliyor. Günümüzün çok önemli konularından biri olan çevre, iklim değişikliği. Bu konuda neler yapılabileceği söyleniyor. Ancak özellikle üzerinde duracağım konu, biliyorsunuz Türkmenistan tarafsız bir devlet ve bu oluşumun içerisinde olması ayrıca kıymetli. Çünkü Türkmenistan bölgedeki hiçbir örgütlenme içerisinde yer almıyor tarafsız olduğu için. Ancak Orta Asya'daki bu Orta Asya Birliği'ne, bu toplantılara katılıyor ve özellikle Türkmenistan'ın önerisi çok önemli bu konuda. Çünkü ulaşım, lojistik konusunda ve güzergahlar konusunda daha fazla işbirliği yapılmasından yana. Bu da bence son derece önemli. Evet, konular ekonomi, enerji, lojistik, ulaşım gibi, altyapı gibi konuları içeriyor ve bu konularda ortak neler yapabilecekleri üzerinde çalışıyorlar. Hocam Rusya'dan bahsettiniz, Rusya'nın etkisinden. Rusya ve Çin ortasında kalan bir bölgeden bahsediyoruz. Yani dış güçlerin ekonomik ve politik etkisinden bağımsız bir işbirliği modeli geliştirebilir mi bu Türk devletleri? Salih Bey, çok güzel bir konuya değindiniz. Çok güzel bir soru gerçekten. Çünkü asıl en çok konuştuğumuz konu bu bizim. Dış güçler, özellikle bölgenin önemli aktörleri bu konuda neler yapıyorlar? Nasıl bir gelişme söz konusu? Çünkü biz bölgeyi okurken nasıl okuyorduk uluslararası ilişkilerde? Mutlaka sistemsel analizler yapıyorduk. Sistemde hangi güçler var? Bugün Rusya, Çin, İşte Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve bunların bölgeye nasıl baktıkları, hangi politikaları geliştirdikleri de son derece önemli. Bahsettiğiniz iki başat aktör çok önemli gerçekten Salih Bey. Çünkü Rusya ile çok sıkı ilişkileri var. Hem mesela Kırgızistan ve Tacikistan açısından konuşursak askeri işbirliklerinden söz edebiliriz. Onun dışında tüm bölge ülkeleriyle enerji ilişkileri olduğunu söyleyebiliriz. Yani Rusya bölgede mi? Evet. Çok yoğun ilişkileri var mı? Kesinlikle doğru. Çin'in de bölgeye büyük bir ilgisi var çünkü biliyorsunuz Yol Kuşak dediğimiz bu önemli proje yol güzergahlarıyla ticaretin ve serbest dolaşımın sağlanmasına yönelik bu ulaşım koridorlarını içeren proje Çin'in en önemli projesi ve Orta Asya aslında bu anlamda son derece önemli çünkü bütün bu yollar bu bölgeden geçiyor. Çin'in ilgisi bölgeye evet enerji kaynaklarına ihtiyaç duyuyor, mallarını satmak için bir pazar olarak görüyor. Yine enerji iletim hatlarını ve altyapı faaliyetlerinin gelişmesi için yardımcı olmaya çalışıyor. Tabii bu yardım karşılıksız değil, belli borç yükleri altına giriyorlar bölge ülkeleri. Onun dışında dediğim gibi Çin enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu enerjiyi sağlamak için neler yapıyor? Bu boru hatlarının inşasına kredi sağlıyor. Ama dediğim gibi bu bir borç tuzağına da yol açabilir. Sorunuza dönecek olursak böyle bir birlikteliğe nasıl bakarlar? Temkinli yaklaşırlar. İşin dışında kalmayı arzu etmezler. Bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta da bölge ülkeleri biraz daha uluslararası örgütlerde oy vermede çekimser kalsalar da Ukrayna'nın işgali konusunda Rusya'ya tam destek vermediler. Bu konuda eleştirilerini de belirttiler. Evet, kendi aralarında yapmış oldukları bu birlikteliği ben son derece kıymetli buluyorum. Mal ve hizmetlerin götürülmesi açısından da Orta Asya son derece önemli. Yani bütün bu güzergahlar, yollar da Orta Asya bölgesini etkiliyor, oradan geçiyor. Bu tür bir birlikteliği izleyeceklerinden eminim. Ancak
Dediğim gibi oluşum şu anda ekonomik birliktelik, işte lojistik nasıl sağlanabilir, bu ulaşım yolları nasıl daha iyi bir şekilde ortaya konabilir, enerjide neler yapabiliriz gibi konuları tartışıyorlar. Mekanizmalar yavaş yavaş ortaya çıkacak. Ben Rusya ve Çin'in bunu çok dikkatli bir şekilde izleyeceklerini düşünüyorum. Ancak sorunuzun bir başka kısmını da şöyle açıklayayım. Orta Asya devletlerinin Orta Asya Plus dediğimiz, yani Orta Asya ve diğer ülkelerle ilişkileri var. Bunun birincisi 2015'te Amerika Birleşik Devletleri ile başladı. Amerika Birleşik Devletleri ne yapmak istiyor? Bir business 5 aslında, yani iş konusunda bir beşli artı bir Amerika Birleşik Devletleri gibi bir çalışma mekanizmasını arzu etti. Bu 5 cumhuriyetle özellikle iş sahasında özel teşebbüsü nasıl geliştirebilecekleri alanında toplantılar yaptı. Bu tür toplantıları yapan sadece Amerika Birleşik Devletleri değil. Bu 5 cumhuriyetle aynı anda görüşen mesela Almanya var. Yine Fransa var, Güney Kore var. Japonya bu şekilde görüşmeler yapıyor. Çin ve Rusya'nın da, yani bu artı bir formülüyle tüm bölge ülkeleriyle aynı anda görüştüğünü ve sorunları yine özellikle işbirliği alanlarını geliştirmeye çalıştıklarını bilmemiz gerekiyor. Yani her ne kadar bu ülkeler kendi kaderleri üzerinde söz sahibi olsalar da 5 ülke olarak birlikte hareket ettiklerini de söylememiz gerekiyor. Yani artı bir diğer ülkelerle de görüşme yapıyorlar. Bu anlamda işbirliklerini arttırmaya çalışıyorlar. Bildiğiniz üzere yakın zamanda Türk dünyası bir ortak alfabe üzerinde anlaşmaya vardı. Bu alfabe 34 harften oluşacak. Yani sizce bu sembolik düzeyde mi kalır yoksa yani bir uygulamaya geçer mi? Çok teşekkür ederim. Bu çok uzun zamandan beri yürütülen bir proje. Aslında yeni değil. Marmara Üniversitesi'nde senelerce bunun üzerinde çalışıldı. Yani hemen bağımsızlıktan sonra başladı aslında bu çalışmalar. Yani 90'lı yıllarda biz bu alfabe konusunu sıkça duyduk. Alfabe son derece önemli çünkü evet biz Türk dili, ortak bir Türk dilinden bahsediyoruz. Türkiye ve bölgedeki Türk Cumhuriyetleri açısından. Ancak okuma konusunda, iletişim konusunda bazı zorlukların olduğunu bilmemiz gerekiyor. Türkiye ve Azerbaycan bu ortak alfabe kısmında kendi alfabelerini koruyacaklar. Önce bunu söylemem gerekiyor. 34 harfe bir alfabe, işte ilk 29 harf ortak, sonra da kendi ses düzeylerine göre ülkeler bunları seçecekler. Tabii Özbekistan'da bir Latin alfabesine geçiş süreci var ama hala Kiril'in biz toplantılarda da kullanıldığını görüyoruz. Yani yaygın bir şekilde Kiril alfabesi kullanılıyor. Kırgızistan ve Kazakistan ise zaten Kiril alfabesini tamamen kullanıyorlar. Kazakistan'la ilgili bir program yapmıştık daha önce, bunun üzerine konuşmuştuk. Kademeli şekilde Kazakistan'da 2025 yılında Latin alfabesine geçileceği söyleniyor. Dediğim gibi seslere göre alfabelerdeki değişiklikler iletişimde bazı zorlukları ortaya koyabilir. O yüzden böyle bir alfabenin sunulmuş olması önemli. Tabii ki devletler bağımsızlar ve buna göre kendi seçimlerini yapacaklar. Neyi ne zaman geçeceklerini ya da neleri seçeceklerini, hangi harfleri koyacaklarını bilecekler ama bir ortaklık olması açısından önemli. Burada önemli bir aktör var, Türk Devletleri Teşkilatı ve önemli bir rol oynuyor ortak alfabe konusunda ve bunu da çok kıymetli buluyorum. Peki başka neye yardımcı olabilir? Biliyorsunuz sadece Türk devletleri yok. Rusya içerisinde belli özerk cumhuriyetler ya da bölgeler var ya da başka yerlerde ve bunlar bir alfabeye ihtiyaç duydukları zaman aslında ellerinde bir şablon, bir plan söz konusu olacak. Daha kolay hareket edebilecekler. O yüzden bunu kıymetli buluyorum. Bir süreç bu ve bunu izliyoruz. Sonunda elimize yani bir alfabenin gelmiş olmasında önemli olduğunu düşünüyorum. Peki hocam, Türkiye'de Türk devletleriyle yakın işbirliği içinde ilişkilerini geliştirmek istiyor. Son olarak mesela Orta Asya tanımından vazgeçip artık Türkistan olarak tanımayı hedefliyor bölgeyi ve öyle de yapacak. Bunun arkasında yatan sebep ne yani? Türkiye'nin bakış açısı nasıl değişecek Türkistan bölgesine? Türkistan yeni bir kavram değil aslında. Onu söylemekle başlayayım. Özellikle bu İskit Saha bölgesi için Türkistanak kelimesinin kullanıldığını ve bunun çok eskilere dayandığını biliyoruz. Türkistan 19. yüzyılda da çok sıkça kullanılan bir kelimeydi. 1867'de Türkistan Genel Valiliğini kurulmuştu Rusya İmparatorluğu içerisinde. Ardından biliyorsunuz Bolşevik devrim ve 1918'lerde ortaya çıkan özerk yapılanmalar, bunlar da kendilerini Türkistan olarak tanımlıyorlardı. Türkistan Milli Hükümeti'nden bahsediyoruz. Yani Türkistan kelimesi aslında çok uzun süredir kullanılan, hatta Batılıların Türkiye'yi anlatmak için bile kullandıkları
sınırlı bir kelimeydi. Türkistan nedir? Türkistan, Türklerin yaşadığı yer anlamına gelir. Bir coğrafi terimdir ama aynı zamanda siyasal bir anlamı da vardır. Yani bir ortaklığı anlatır. Bu kelimenin seçilmesi önemli. Aslında biz de bunu izlerken önemli bir adım atıldığını görüyoruz. Çünkü aslında bir inşa sürecidir. Bir kelimenin kullanılması önemli bir adımı gösterir. Bu da şunu gösteriyor: bir ortaklığı, bir milli şuuru, bir milli bilincin ortaya çıkmasından bahsediyoruz. Yani Orta Asya'da aslında daha önce verilen, bu bölgeye verilen bir isimdi. Bu da aslında 19. yüzyılda daha çok dillendirilen bir kavramdı. Bizim bunu kullanıyor olmamızı son derece önemli buluyorum. Dediğim gibi Türkistan, Türklerin yaşadığı yer anlamına gelir. Bir de Türkistan terimi aslında çok geniş. Sadece Orta Asya ile sınırlı bir kavram değil. Bu platformda biz pek çok kez dillendirdik. Batı Türkistan dediğimiz bölge bugün Orta Asya'daki 5 cumhuriyeti içerir. Bunların içerisinde Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan var. Onun dışında Doğu Türkistan dediğimiz yer ise bugün Çin hakimiyeti altında. Bir de Güney Türkistan var. Güney Türkistan da bugün Afganistan'ın kuzeyini anlatıyor. Burada üzerinde belki soru işareti koyabileceğimiz bir kavram olduğu için, yani soru işareti şöyle koyabiliriz: acaba bu 5 cumhuriyet için Orta Asya yerine Türkistan kullanmak doğru mudur diye. Dediğim gibi Türkistan, Türklerin yaşadığı yer anlamına geldiği için doğru olabilir. Sadece burada bir çekince, bence Tacikistan'ın bu anlamda fikrinin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Tacikistan'da uzun yıllar, zaten şu anda da Türk unsurlar birlikte yaşıyorlar. Tacikistan, Türkistan'ın milli Kurtuluş Hareketi olan Korbaşı Hareketi ya da Basmacı Hareketi'nde de son derece etkiliydi Tacikler. Bölgeden göçmek zorunda kaldıkları zaman da Rus zulmü nedeniyle bu insanlar birlikte hareket ediyorlardı ve Türkistanlılık kavramını kullanıyorlardı. Ancak yine de Tacikistan'ın bugün kendisini tanımladığı yer Türklerden biraz, bölgenin Türk soylularından biraz daha farklı. O yüzden ben Tacikistan'ın bu konuda ne düşündüğünü özellikle önemsiyorum bu ifade açısından. Ancak onların da sorduğum zaman bölgedeki ülkelere çok da aslında karşı olmayacaklarını duydum. Çünkü Tacikistan diğer bölge ülkelerinden farklı olarak Farsçayı kullanıyor. Aslında onlar Tacikçe olarak nitelendiriyorlar. Bir de kendi resmi tarihlerini kullanırlarken daha farklı konulara, mesela Aryanlık gibi ya da işte Zerdüşt dinine biraz daha önem vererek anlatmak gibi bazı kavramları bizden biraz daha farklı kullanıyorlar. Yalnız şunu tekrar söyleyeyim: bir milli bilinç, şuur açısından güzel bir kelime seçimi olduğunu düşünüyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev savunma ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı Türk devletleri arasında. Peki yani askeri konularda ne gibi atılımlar yapıldı bugüne kadar ve bundan sonra süreç nasıl işler? Çok teşekkür ederim. Askeri konularda ikili işbirlikleri yapılıyor bildiğiniz gibi. Özellikle Türkiye'nin bu konuda bölgede çok aktif olduğunu söylemem gerekiyor. Türkiye'nin gelişen silah sanayi, savunma sanayi bölge ülkeleri içinde önemli bir avantaj. Azerbaycan'la çok ciddi ilişkiler var bu konuda. Hem askeri işbirliği hem de savunma sanayi, bu teçhizatların gönderilmesi, kullanılması açısından önemli. Yine Kırgızistan'la bu anlamda önemli ilişkiler var. Kazakistan'la bir savunma işbirliği üzerinden ilişkiler var. Yani bölgedeki ilişkiler askeri anlamda ve savunma sanayi anlamında gelişiyor, çok da hızlı gelişiyor. Ama ikili işbirlikleri olduğunu söylemem gerekiyor. Bir savunma işbirliği konusu nasıl yapılabilir diye konuşursak, aslında bu hem Orta Asya Birliği açısından konuşulan konulardan biri. Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev de bunun üzerinde durmuştu ama henüz bunlar daha müzakere aşamasında olan şeyler. Mesela nasıl bir işbirliği olabilir dersek, Türk Devletleri Teşkilatı üzerinde bir savunma alanında işbirliği olabilir mi sorusunu belki gündeme getirebiliriz. Burada şöyle bir şey var. Türk Devletleri Teşkilatı aslında siyasal, kültürel, ekonomik işbirliğini öne çıkartan bir örgüt, bir uluslararası örgüt. Her türlü kurumuyla çalışıyor. Ancak savunma alanında bir örgütlenme değil. Ne yapılabiliyor? İstişarelerin arttırılması yapılabiliyor. Nedir? Yılda mesela bir kez Genelkurmay Başkanlarının, yeni bir oluşum bu da, görüşmesi sağlanabilecek bundan sonra. İşte İçişleri Bakanları görüşme yapabilecekler. Savunma alanında dediğim gibi ikili işbirlikleri devam ediyor ama örgütler bazında sadece müzakereler, bu konuda
fikir teatisinde bulunma şeklinde devam ediyor. Ve ben de bunu kıymetli buluyorum işin açıkçası. Çünkü hem coğrafi farklılıklar hem de bölgedeki büyük güçlerin bu konudaki daha saldırgan olabilecek tavırlarından da bir anlamda bölge ülkeleri kendilerini kurtarmış oluyorlar. İstişareler ve fikir teatisinde bulunmayı bu anlamda kıymetli buluyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan'la çok ciddi ilişkiler var bu konuda. Hem askeri işbirliği hem de savunma sanayi, bu teçhizatların gönderilmesi, kullanılması açısından önemli. Yine Kırgızistan'la bu anlamda önemli ilişkiler var. Kazakistan'la bir savunma işbirliği üzerinden ilişkiler var.